Arkadaşlar, tekrar yeni bir video çekimiyle karşınızdayız. Baş başayız. Tekrar bir video çekimi dedim. Neden öyle söyledim? Tabii ki Fatih bizim ne kadar oldu ünitelere başlayalı? Yaklaşık 4 ay oldu. 4 aydır hasbelkader yayındayız. 4 aydır inanın usta neden sisteme girmiyorsun? Hangi sistemle oynuyorsun? Sistemleri niye anlatmıyorsun diye birçok kullanıcıdan, birçok abonemden bana tenkitler geldi. Aslında benim kendi mantalitem dünya standartlarında şu anda bir sürü video YouTube kanalı, bir sürü bilardo kanalı sistemi gösteriyor. Ben düşünüyorum ki insanların illahi benim gösterdiğim sistemlere ihtiyaçları yok mantığında gittiğimi açık açık söyleyebilirim size. Ama kullanıcılarımızdan bir tanesi şöyle yazmış. Usta, biz senin kullandığın sistemleri merak ediyoruz ve bunu nasıl uyguladığını merak ediyoruz. Şimdi ben de moderatör sevgili kardeşim Fatih'le konuştuk, istişare ettik. Dedik ki o zaman biz sistem ünitesini başlatalım. Başlatmaya karar verdik. Ve nasıl yapacağım size biliyor musunuz bunu? Arkadaşlar, şunu söylemem gerekir. Yani hem ben ustayım diyeceğim hem de sistem bilmiyorum diyeceğim. Böyle bir şey saçmalık olur tabii. Yani 50'ye yakın bilardo sistemi biliyorum, inanın bana. Ama şimdi ben bunların hepsini versem inanın bana bile kusma gelir. O yüzden şimdi benim kullandığım yani birçok sistem var. Ama mesela bugün size neyi atacağım biliyor musunuz? Kısa uzun sisteminden böyle çantadan, kasadan çıkarttığım sistemlerden birisini atacağım. Ben şu anda bunu kullananı ya da videoda YouTube'da göstereni görmedim. Ama derseniz ki Gökmen Usta kullanıyor musun? Evet, ben kullanıyorum. Sürekli kullandığım her pozisyonda hangi sistemler varsa onları anlatacağım arkadaşlar size. O yüzden de bugün şimdi çantadan size kısa, uzun ve uzun sistemiyle başlıyoruz. Hepinizi öpüyorum. Saygılarımla ve atmaya başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi sistemi anlatmaya başlıyorum. Sistemimiz şuradan ibaret. Bugünkü yani öteki sistemi anlatırken bunun plus sistemi dediğimiz bir sistem. Yani kısa, uzun ve uzundan geleceğim topa bir sistem. Ama ben ilk önce sadece inişlerde 30'a kadar kullanabileceğimiz yani 35'e kadar kullanabileceğimiz bir sistemden bahsedeceğim. Şöyle ki puanlamayı veriyorum size ilk önce. Puanlama inişlerden bahsediyorum. 0, 10, 20, 30. Yani en fazla 35'e kadar sertlik sayısıyla gelebilir. Kullanabilirsiniz yani. Şu 35'e kadar olan bölüm. Gösteriyorum. Burası. Yani bir daha veriyorum size. 0, 10, 20, 30, 40. 40 diyeyim ki bunu Fatih yaptığında ancak böyle gösterebilirse anlamanız için. Çıkışlarda ise 26, 28, 30, 32 ve 36 alıyoruz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. 26, 28, 30, 32, 36. Puanlamamızın toplardaki iniş yeri puanlamaları böyle. Buradaki sistem sadece 40'ın altında olan ilk önceki plus sistemini anlatacağım. Yani kısa uzun sistemini anlatacağım. Bu sistem çok sık kullanılan bir sistem değil. Ama Murat Gökmen'in kullandığı bir sistem. Çok da verim alıyorum. Her masada da kullanabiliyorum. İnişi anlattım. Çıkışı anlattım. Şimdi de atış noktalarını veriyorum arkadaşlar. Sadece kullandığımız bölge 0, köşe katsayısı 0, 10 ve 20. Sadece zaten bu sistemde bu iki bölümü kullanıyoruz. Neden öyle dediğimi anlayacaksınız atış yaptığım zaman. 0, 10, ikinci benekte, orta beneğe de 20 alıyoruz. Şimdi de size kullanımlarını göstereceğim.
arkadaşlar ilk örneğimizi gösteriyorum size. İniş toplarımız 10'da. Böyle başlayalım. Çıkış yerimizi iyi anlayabilmemiz için buradan köşeye ne demiştim? 26. Buraya ne demiştim? 28, 30, 32, 36. Şimdi sadeleştirme yöntemiyle gideceğim ki tam anlaşılsın. Yerimizi bulmamız için ıstakanın arka tarafının küpeşteyle sağlamasını yaptıktan sonra, yani şöyle diyeyim ben size. İniş yerimiz 10. 26, 28. 28 eksi 10 eşittir ne yapıyor arkadaşlar? 18. Burada nasıl bir ayrıcalık var? Şöyle bir ayrıcalık var. Çıkan sonucu 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Çok basit. Zor gibi gözükse de aslında kullanımı çok basit bir sistem. Ve çok verimli. Size bir şey söyleyeyim. Başarı oranı neredeyse %100. %98 bile demiyorum. Sadece 5 dakika ısınma zamanı masaya geldiğinizde 2 tane deneme ya da bir tane deneme attığınızda, çünkü masa yeni ise 1 puan eksik. Masa biraz dikse 1 puan fazlasını da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen geldiğimde ısınma yönteminde 5 dakikada hemen görüyorum zaten ne olduğunu. Siz de göreceksiniz. Şimdi bakıyoruz. Bu masayı ölçüyoruz. Falsomuz yanaktan. Bunu zaten Fatih arkadaşım size animasyonla gösterir. Vuruyorum. Sayı 10. Yerimi bulmak için ne yaptım? Bakıyorum şu anda. Evet, 26, 28. 28 eksi 10, 18. Istakanın ön tarafı 9'u göstermeli arkadaşlar. Bakın tam 9. 9'a yanaktan falsoyla şu anda atıyorum. Bakın seyredin. Gördünüz mü? Şimdi ikinci örneğe geliyorum. Ki anlaşılsın. Neydi? Sayı yerimiz 20. Benim çıkış yerim ne? 26, 28, 30. 30 eksi 20 ne yapıyor arkadaşlar? 10 eşittir 5. Şu ıstakanın arkasına baktığımızda küpeşteden bakacaksınız. Şuradan değil. Söylüyorum bir daha. Yani arka küpeşteye gelecek ıstakanın altı. Baktığınızda şöyle, yani 20, 26, 28, 30. 30 eksi 20, 10. 10 bölü 2 eşittir 5. 5 bakın. Tam 5'i veriyor. Zaten sağlamayı böyle yapacaksınız. Buradan gelip 5'e yanak falsoyla vuracaksınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnanın videoyu çekerken Fatih de şahit, şey yapmıyorum ha. 1'de 1 oluyor hepsi. 1'de 1. Şimdi öteki örneğe gelelim. Ki anlayın. Sayımızın yeri 30. Kendime bakıyorum. 26, 28, 30, 32. Bakıyorum. 32 verdi mi? 32 eksi 32 bölü 2 1. Bakıyorum ıstakamın tam kafası 1'e bakıyor. Bakın şimdi. 1. Bir de şöyle yapayım size. Onu anlayın. Neden 36? Şöyle yapalım. Şu 10'da olsun. Bir de 36'daki örneğini yapayım ki iyi anlayın. Demeyin ya neden 36'ya kadar? Çünkü 36'dan sonra başka sistemlere giriyorum arkadaşlar. Yani ben kendi adıma Gökmen'den istediniz. Ben de Gökmen'in kullandığı sistemleri anlatıyorum size. Şimdi bu sayı 10'da. Ben kendi yerime bakıyorum. 26, 28, 30, 32, 36. 36 küpeşteden baktığımızda 36 eksi 10 ne yapar arkadaşlar? 26. 26'nın yarısı ne yapıyor? 13. Bakın 13. 13'e ne yapıyorum? Geliyorum 13'e yanak falsoyla arkadaşlar ilk önce sistemi anlatırken şunu anlatmam lazım size ki boş yere bocalamayın. Yani hemen geldiğinizde bunu tık diye bulmanız mantalitesinde anlatacağım. Yani sayının yerini söylemiştim. Sayının yeri 10. Tamam mı? Kendi yerimizi bulduk. Asıl buradaki mesele ne biliyor musunuz? Kendi yerimizi iyi bulmak. Kendi yerimizi bulurken Fatih çekiyor değil mi? Tam şurası şu anda gösteriyor. 26, 28, 30. Bakın ıstakanın, bir daha gösteriyorum. Istakanın şuradan değil, banttan değil. Arkaya küpeşteye geldiğin yerden alacağız arkadaşlar. Yani şu anda benim yerimi bulabilmem için
30 eksi 10 20. 20. 20 bölü 2 10. Yani baktığınızda şu ıstakanın arka tarafı sizin bulduğunuz noktayla aynı yeri vermesi lazım. Gösteriyorum. Bakın. Başka türlü bulamazsınız. Yani görüyor musunuz şu anda kesişimi? Yerim. Eğer şöyle olsa yapamazsınız arkadaşlar. Top diyelim şöyle. Bakın. 10, 26, 28. Bak gördünüz mü? Onu vermiyor. Demek ki doğru değil. Yani bu topun şöyle olması lazım. Şimdi Diamond oynayanlar usta niye uzatıyorsun demesinler. Niye biliyor musunuz? Abi siz biliyorsunuz da bilardoya yeni başlayanlar, bocalayanlar var. Onlar için söylüyorum. Bakın ıstakanın arkasına geldiğinizde karşı gösterdiğim noktayla birbirini bulması lazım. 26 sayının yerini bulduk 10. 26, 28, 30. 30 eksi 10 20 bölü 2 10. Görüyor musunuz? Tam 10. Istakam tam 10'a bakıyor. İşte böyle. Falso yanaktan sadece böyle yapıyorsunuz. Bakın çok basit. Çok basit. Arkadaşlar vuruş tekniğini söylüyorum size. Vuruş tekniği sanki bakın. Yani topun içine girer gibi vuracaksınız. İşte böyle. Şimdi de vuruş falsosunu gösteriyorum. Bakın vuruş falsosu arkadaşlar bana bakarsanız Gökmen bunu kendi oyun stilime, kendi vuruş hızıma göre söylüyorum size. Bakın. Çok önemli arkadaşlar bunlar. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı yani. Şimdi benim vuruşuma göre falso tam buradan. Yanaktan yani. Ama bunu mesela siz diyebilirsiniz ki usta ben hesaplıyorum. Benim vuruşuma göre top birazcık üstten vuruluyor. Bakın şöyle. Abi kendinize sınır koymayın o konuda bak. Sistemler var. Evet sistemler kullanılıyor. Ama bana kimse hikaye anlatmasın yani. Adam şuradan kullanıyor falsoyu. Ötekisi şuradan kullanıyor. Birisi şuradan kullanıyor. Ben bu falsonun vuruşunu buradan kullanıyorum. Bakın. Tamam mı? Önemli olan topa nasıl vurduğunuz. Topa şöyle vuracaksınız arkadaşlar. Şu top şuraya girecek. Arkadaşlar tekrar bir çekimin sonuna geldik. Bugün size elinden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar kısa, uzun ve uzun sistemini anlatmaya çalıştım. Ama buna bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Arkadaşlar şu anda nasıl diyeceğimi de bilemiyorum ama bir sürü inanın bakın. Bir sürü yorum, bir sürü eleştiri, bir sürü de iyi manada şeyler geliyor. Bu eleştirileri ne biliyor musunuz? Kötü eleştiri değil arkadaşlar. Diyorlar ki bakın. Usta sistem niye girmiyorsun? Usta seriler yavaş geliyor. Usta psikolojiyi niye durdurdun? Usta neden ustadan değerlendirmeleri hızlandırmıyorsun gibi. Ya hatta neden karot çözümleri gelmiyor? Arkadaşlar bakın. Yani biz bir aile gibiyiz. Bakın sizi de ekibimin içinde diye düşünüyorum. Şöyle söylüyorum size bakın. Psikoloji yayını yapıyoruz. Bilardo psikolojisi. Ustadan değerlendirmeler. Yani sizin sorularınıza cevap veriyoruz. Hem de canlı. Aynen nasıl sorduysanız öyle giriyoruz. Serileri veriyoruz. Şimdi bugünden itibaren sisteme start aldık. Karot çözümleri var. İnanın size bir şey söyleyeyim mi? Daha karot çözümlerine başlayamadım bile. Yani haftada arka mutfak öyle acayip bir şey ki inanın çok zor arkadaşlar. Videonun editlenmesi, animasyonları yani YouTube gerçekten zor bir iş arkadaşlar. Zor. Hani bazen diyorum ki ulan niye bu işin içine girdim? Ama kalbimdeki o istek hizmet etmek, insanların önünü açmaya çalışma isteği hepsinin önüne geçiyor. Ama sizden de anlayış bekliyorum. Mesela şimdi şu an bu sisteme girdik. Sistem bilmiyorum ne zaman gelecek ama gelecek yani bir şekilde. Sırada çok video var arkadaşlar, çok. O yüzden sizi öpüyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Abi taşın altına elinizi atın ya. Atın. Öpüyorum sizi. Saygılarımı iletiyorum.
Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.